Daha ilkokula gidecek yaşta bile değilken bizim mahalledeki erik ağacını kestiklerini gördüm. Gittim, ben de küçük çocuğum, bir tane motorum var plastik, arkasında da plastik bir sepeti var. O motoru sürdükçe erikleri toplayıp sepete atıyorum. Ama şunu fark ettim ki sepet sürekli boşalıyor. Bir türlü dolmuyor. Ne kadar çok atarsam atayım içine erikleri. Hala sepet aynı sayıda, hatta azalıyor. Bir yerden sonra şunu fark ettim. Arkama dönüp bir baktım. Bir tane küçük çocuk benim yaşlarımda sepetten sürekli eriklerimi yiyor. Yiyor gidiyor. Yiyor gidiyor. Ben bunu yakaladıktan sonra ağlamaya başladım. Çünkü ona yeme dememe rağmen yemeye devam etti. Ve o an kendimi çok çaresiz hissettim. Daha küçücük çocuğum, ne yapacağımı bilmiyorum. Ağlamaya başladım. Eve doğru gittim. O zamanlar boyum çok kısa olduğu için zile bile basamıyordum. Zıplayıp zile basmaya çalıştım. Bir şekilde bastım. İçeri girdim. Annemle babam, yanlış hatırlamıyorsam, salonda oturuyorlardı. Ve ağlayarak babama dedim ki, baba dışarıda bir çocuk var. Bu arada motor hala dışarıda. Çocuk erikleri muhtemelen hala yiyordu o sırada. Dışarıda bir çocuk var. O topladığım erikleri benden izinsiz bir şekilde yiyor. Ve gelip bir şey söyle, bir şey yap. Babam dedi ki, git kendin hallet. Bu belki de bir erkek çocuğuna özellikle yapılabilecek en iyi şeylerden bir tanesi. Çünkü ben o gün kendimi savunmayı öğrendim. Şöyle. Babam bunu bana söyledikten sonra hemen dışarı çıktım bir öfkeyle. Çünkü dedi ki bana, kendin hallet. Demek ki kendim halledebilirim. Böyle bir gücüm var. İlla yanımda bir yetişkin olmasına gerek yok. Dışarı çıktım. Çocuğu yakasından tuttum. Araba vardı arkasında. Arabaya yasladım. Bir tane de yumruğumu kaldırdım ve dedim ki, bir daha eriklerime dokunursan seni döverim. Onu bıraktıktan hemen sonra benim 2 dakika önce yaptığım gibi ağlayarak kapıyı çalmaya gitti. Onun da boyu kısaydı, o da çalmaya zorlanıyordu. Farklı bir apartmanda yaşıyordu. Karşı dairedeydi. Karşı apartmandaydı. Ama aşağı yukarı apartmanlar aynı yapıldığı için benziyorlardı zaten tipleri birbirine. O da basmakta zorlandı. Ama ben o sırada eriklerimi topladım güzelce. Hala o ağlamaya devam ediyordu. Sonra evime gittim. Eriklerimi yıkadım ve yedim. Bu benim hayatımdaki ilk kavgamdı. Ve bir zorbalığa karşı ayakta durarak bunu başardım. Şunu anlamanı istiyorum. Biz küçüklükten büyüyene kadar ödül ve ceza sistemiyle koşullandırılırız. Yani sen küçüksündür, annene yapmaman gereken bir şey yapmışsındır ya da bir şey yapmışsındır, annenin hoşuna gitmemiştir. Annen sana vurur ya da başka bir şekilde ceza verir. Atıyorum, bilgisayarını alır, oyunlarını alır. O sırada belki şu an yaşın büyüktür, senin küçüklüğünde bilgisayar yoktur. Farklı cezalar verir, sokağa çıkmana izin vermez. Odanda birkaç saat zorunlu olarak kapatır seni. Ve sen bir daha yaptığın zaman annenin sana aynı cezayı vermesinden, aynı mutsuzluğu hissetmekten korkarsın. Seni bu şekilde koşullandırırlar. Ya da iyi bir şey yaptığın zaman annen der ki, aferin oğlum. Ya da kötü bir şey yaptığın zaman sana bir bakış atar, korkarsın. Baban sana kızar. Annene niye öyle söyledin? Niye bunu yaptın? Niye bizi rezil ettin belki? Niye derslerine çalışmıyorsun? Bu ödül ve ceza sisteminin en iyi örneklerinden bir tanesi, birisi seninle dalga geçtiği zaman, birisi seni aşağılamaya başladığı zaman tepkisiz olmaktır. Bunu bilirsin zaten. İnsanlar seni aşağılıyorsa sağdan soldan alacağın ilk tavsiye, tepkini gösterme. Sanki takılmıyormuşsun gibi davran. Bir şey yokmuş gibi. Çünkü o sana zorbalık yapmaya çalışan insanlar senin üzülmenden, senin verdiğin tepkiden, senin kızmandan, senin mimiklerinden zevk alıyorlar. Ama eğer sen onlara bu ödülü göstermezsen, onlar niye bir daha bunu yapsın ki? İşin ucunda ödül yok çünkü. Onları bu şekilde koşullandırıyorsun. Ya da sen birisine yapılan zorbalığa ya da sana yapılan bir espri düşün. Tamam, zorbalık yok. Birisi geldi, sana bir espri yaptı. Sen o espriye çok güldün. O insanın o espriyi bir daha yapma ihtimali senin yanında ya da başka bir yerde çok daha yüksek. Ama birisi bir espri yapsa ve kimse gülmese, bu teknik olarak bir cezadır, esprisine gülünmemek. O espriyi bir daha yapmaz. Hatta utanır. Ulan o kadar kötü müydü acaba? Niye yaptım ki şimdi? Keşke sussaydım. Diyelim ki Faruk denen bir arkadaşın olsun. Faruk geldi, sana diyor ki, Furkan ya işte bu üstündeki ne böyle, ne kadar palyaçoya benzemişsin. Sonra gülüyor falan, kıkır diyor. Sana diyor ki, oğlum niye alındın ki ya, şaka yapmıştım. Eğer sen o sırada gülersen, sanki ortama ayak uydurmayı seviyormuşsun gibi, sanki buna canın sıkılmamış gibi, sanki espri çok komikmiş gibi. Etrafındaki insanlar da gülüyor bu arada. Bu seni hem tolere etmiş gösterir. Çünkü bir şeyi tolere ediyorsun orada. Yani içten içe kendine şu mesajı yollarsın. Ben bunu tolere ediyorum çünkü hak ediyorum. Tolere etmek budur. Sana yapılan bir şeyi tolere ettiğin zaman kendi kendine dersin ki, ben bunu hak ediyorum. O yüzden yapılmasına izin veriyorum. Ben buna bir şey söyleyemiyorum çünkü o kadar eziyim. Ama bunu geçiyorum. Biri sana espri yaptığı zaman, ya espriyi geçtim. Biri seni aşağıladığı zaman espritüel bir yolla ya da farklı bir şekilde. Diyelim ki etraftaki insanlar gülüyor. Senin o an yapman gereken şey, o an anında. Espri yaptı ya, gülme. Kesinlikle alttan alma. Kesinlikle işte umursamıyormuş gibi davran. Hayır. Umursuyorsun. Senin bazı prensiplerin var. Senin bazı sınırların var ve bu sınırların aşılmaması gerek. Eğer sen bu sınırları siyah beyaz tutmazsan,
Araya farklı tonlarda eklersen gri, işte ne bileyim bir açık gri, koyu gri, antrasit şu bu. Hangisinin keskin bir sınırın olmadığı için hangisinin aşılacağını, aşılmayacağını etrafındaki insanlar bilemez. O yüzden arada sırada bu tarz seviyesiz şakalara da, zorbalıklara da maruz kalabilirsin. Yapman gereken şey, sana bir espri yapıldı. İşte Furkan üstündeki pembe de ne kadar saçma, işte kıza benzemişsin, ha ha ha, çok komik. O sırada yapman gereken ilk şey, bu komik değildi, bir daha yapma. Çok ciddi bir şekilde. Belki etrafındaki insanlar, işte niye bu kadar sinirlendin ki, yani o kadar sadece espriydi falan. Ama daha sonra sana o espri bir daha yapılmadığı zaman o çocuk, sana espri yapan çocuk, kimlere espri yapıp yapmaması gerektiğini öğrenmiş olacak. Ve bir daha da sana öyle bir espri yapmayacak. Etrafındaki insanlar en azından sana saygı duyacak. Belki o an ortam gerilir. Belki o an ortamın gerilmesine gerek yoktur ama germişsindir. Sıkıntı yok. Etrafındaki insanlar belki bir anda ciddileşir. İşte ne oldu ya? Niye bu kadar ciddi alıyorsun? Niye bu kadar takılıyorsun? Takılacaksın tabii. Bir insanın seni aşağılamasına nasıl izin verirsin? Sessiz kalmak, umursamıyor gibi davranmak hem kendine, öz imajına zarar verir. Hem de etrafa okey ya hani şaka, kaldırabiliyorum ben. Ama aslında olay bu değil. Aşağılamanıza izin veriyorum. İmajını diğer insanlara yansıtır. Aynısını kendim yaşadım. Eskiden her zaman susardım, her zaman gülerdim. Ha ha ha, çok komik. Ama son 2 yıldır ne zaman seviyesiz bir şaka yapılsa, ya karşıdaki insana bunu beğenmediğimi belli ediyorum. Mimiklerimle hiç gülmeden, sadece dümdüz bir şekilde yüzüne bakıyorum. Hani sanki bu komik miydi der gibi bakıyorum. Ya da direkt sözlü olarak uyarıyorum. Bu yapılan şakanın seviyesine bağlı. Eğer çok ileriye gidilirse, gerçekten belki de bazı değerlerim aşağılanırsa, belki de şakanın dozu çok artırılırsa, komik değildi. Bir daha yapma, hoşuma gitmedi. Bazı durumlarda şaka yapılmıştır. Hoşuma gitmeyen bir şakadır. Sadece dümdüz, poker face. Bakıyorum. Çünkü hak ettikleri bu. Çünkü komik değiller. Ama diyelim ki karşındaki insan sözlü uyarılardan anlamıyor. Hepimizin başına gelebilir. Benim geldi. Lise zamanındayım. Sınıfımızda Ahmet denen bir çocuk var. Bu Ahmet sürekli olarak etrafında zayıf gördüğü erkeklere fiziksel olarak taciz diyeceğim. Çünkü eğer birisi bana dokunulmak istemiyorsam ve birisi gelip bana sürekli dokunuyorsa bu tacizdir. Ahmet sürekli sınıftaki erkekleri bir şekilde taciz ediyordu. Bir şekilde aşağılıyordu. Bir şekilde onlardan güçlü olduğunu hissettiriyordu. Bu Ahmet'e karşı susan kişiler her zaman Ahmet'in karşısında bir hedef gibi gözüktüler. Bir aslanın, bir ceylanı gördüğü gibi. Çünkü şöyle düşün. Hiçbir zaman bir zorba kendisinden güçlü olan birisini zorbalayamaz. Zorbalar her zaman güçsüzleri zorbalar. Ve senin bu zorbaya yapman gereken şey, ben güçsüz değilim imajını yaratmak. Kahve molası. Bu tarz bir zorbalığa karşı yapabileceğin ilk şey, benim Ahmet'e karşı yaptığım en azından buydu. Gelip yine işte insanlara takılıyor, bir şeyler yapıyor, fiziksel olarak şiddet uyguluyor diyeceğim ya da taciz ediyor. Bana yaptığı zaman herkes kakara kikiri gülüyor ya da belki sinirleniyor. Ama o kadar çok sinirleniyorlar ki bu Ahmet'in daha da çok hoşuna gidiyor. Ve bunun sonucunda bir daha yapası geliyor. Benim yaptığım şey şuydu. Ahmet gelip bana bir şeyler yapıyor. Arkasını dönüp giderken ben ona vuruyordum bir tane. Sırtına, poposuna. Nereye gelirse artık. Ahmet gelip yine bir şeyler yapıyor. Çünkü ona vurdum değil mi? Karşı çıktım. Nasıl karşı çıkarım? Ondan güçsüzüm ben. Ahmet gelip yine bana bir şeyler yapıyor. Ben yine gidip ona vuruyorum döndüğü zaman. Bu birkaç kez yaşandı. O günü çok net hatırlıyorum. 3.'den sonra bir daha dönüp gelmedi. Vurmuş olmama rağmen. Çünkü şunu fark etti. Ben eğlenmiyorum onunla. Benim hoşuma gitmiyor. O ne kadar yapmaya devam ederse etsin. Sonsuza kadar böyle bir döngüde olacağız. Ahmet'in yaptığı belki de gerçekten de sınırlarımı sonuna kadar aşmıyordu. Bu yüzden ona hoşuma gitmediğini belli eden bazı davranışlarda bulunmam yeterli oldu. Ancak birisi gelip sürekli sana bir zorbalıkta bulunuyorsa, düzenli olarak ve bu seviyeyi de iyice aşıyorsa, belki hocaya gitmen yeterli olmamıştır. Belki müdüre gitmen yeterli olmamıştır. Ki zamanında benim bir arkadaşım, aynı bu Ahmet'in tacizine uğrayan bir arkadaşım, müdür yardımcısına gitti ve müdür yardımcısının Ahmet'e dediği şey şuydu. Ahmet, bu hareketleri erkeklere değil, kızlara yap. Bu videoda bu sözün saçmalığını konuşmayacağım, bunu tartışmayacağım. Çünkü videonun konusu bu değil. Ama diyelim ki Ahmet iyice seviyeyi kaçırıyor ve sen ne yapacağını bilmiyorsun. Bu farklı bir Ahmet olsun. Senin Ahmet'in olsun bu. Senin Faruk'un olsun. Yapman gereken şey, etrafındaki insanlar yardım etmiyor mu? Arkadaşların etmiyor mu? Hocaların etmiyor mu? Ailen etmiyor mu? Fiziksel şiddete başvuracaksın. Çünkü bu insanların hak ettiği ve kendine yakıştırmaman gereken şey bu. Bazıları der ki hayır şiddet çok kötü.
Şiddete hiçbir şekilde başvurma. Tamam bak, sokakta tanımadığın birisi gelmiştir. Laf atmıştır. Ya da ittirmiştir seni. Salağın tekidir, dengesizin tekidir, aptalın tekidir. Belki kötü bir gün geçiriyordur, bilmiyorum. Onunla bulaşma, tamam mı? O an yanında belki onun delici bir şey vardır, belki silah vardır, belki başka bir şey. Ya da seni tutar döver orada. Sokaktasın. Ne olacağı belli olmaz, tanımadığın bir insan. Ama sen ailenden birisi, okuldan birisi ya da düzenli olarak görüşmen gereken birisinden zorbalığa uğruyorsan ve artık yapacak bir şey kalmadıysa belki de şiddete başvurman gerekiyordur. Çünkü sana şunu söyleyeyim. Hiçbir şey senin travmaya uğramandan daha kötü değil. Sen bunu hak etmiyorsun. 2 tane insan tipimiz olsun. Birincisi A, ikincisi B. İkincisi de zorbalığa uğramış insanlar. Ancak birincisi buna karşı sessiz kalmış. İkincisi ise yeter artık demiş birisi. Zorbalığa sessiz kalmamış birisi. Zorbalığın sonuçlarından bir tanesi şudur. Sende travma yaratır. Kendine eksiklik duygusu, korku yaratır. Sen ilerleyen hayatında, iş hayatında, ilerleyen ilişki hayatında bile bu travmayı taşıyabilirsin. Ve tahmin et, A mı taşıdı, B mi taşıdı bunu? Yaşanan zorbalıklarda travma taşınması, o insanın o zorbalığa karşı sessiz kalıp kalmamasına bağlı. Bu travmayı A'dakiler yaşıyor. Sessiz kalanlar. Ve hiçbir şey senin travma yaşamandan daha önemli değil. Karşındaki kişinin çenesi kırılması gerekiyorsa kırılacak. Karşındaki kişinin ailesi eğitim vermediyse, senin ailen artık bir adım atmıyorsa, senin hocaların sana yardımcı olmuyorsa, senin arkanda duracak birisi lazım. Çünkü sen karşındaki kişiye sessiz kaldıkça sen 1'e 1 değilsin o sırada. 1'e karşı 1 değil. 2'ye karşı 1'sin. Senin karşında bir tane de sen daha varsın. Sessiz kalıyorsun çünkü. Bunu destekliyorsun belki de. İçten içe. Sessiz kalmak budur. Bir şey demiyorsun ki karşındakine. İsteme, yapma demiyorsun. 2'ye karşı 1'sin. 1'e 1 değil. Ve durum buyken de ileride travma yaşayabileceğin kadar ciddi olaylar dönüyorken de zorbalığa uğruyorsun. Küçük bir şey değil bu. Gerekirse karşındaki insanın birazcık canı yanacak. Ben onu ittir işte, kafasını kaldırım taşına çarpsın, beyin kanamasına ölsün. Hayır. Şiddete teşvik etmiyorum. Ama günün sonunda elde hiçbir çare kalmadıysa, insanlarla konuşuyorsan kimse yardım etmiyorsa ve bu kişi seni taciz etmeye, sana zorbalık yapmaya devam ediyorsa bazı şeyleri hak ediyordur. Zorbalığa karşı sessiz kalmak, bu isterse kilon olur, isterse boyun olur. Bak, bazen zorbalık iyidir. Bir tane arkadaşım gelir, göbeği çıkmıştır iyice. Derim ki, oğlum bu göbek ne derim, göbeğine dokunurum. 2 dalga geçerim. Belki üzülür, belki onun kalbini kırarım bu yüzden. Ama bir hafta sonra onu kilo vermeye başlamış diyetteyken görürüm. Bu yapıcıdır. Ama bazı insanlar sırf aşağıya çekmek için, sırf senin canını sıkmak, sırf kendi çocukluğunda hissedemediği şeyleri, kendi evinde göremediği şeyleri ya da kendi evinde gördüğü şiddeti sana yansıtır. Bunu tolere etmeyeceksin. Çünkü dediğim gibi hiçbir şey senin ileride travma yaşamandan, senin ileride bazı psikolojik sıkıntıları yaşayabilmenden önemli değil. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. En iyi hamleni. Daha sonra görüşmek üzere.